Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı, lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Sizleri Gaziantep'ten alıp Erzurum'a doğru götüreceğiz. Erzurum'un cağ kebabını hazırlayacağız. Kasabın yolunu tuttuk. Etlerimizi aldık. Birazdan etleri soslayacağız. Tabii bunların hepsini aşama aşama birlikte izleyip göreceğiz. Etimizi sosladıktan sonra dolapta 2 gün dinlendirip ardından mangalla buluşturacağız. Buyurun önce etlerimizi soslayarak başlayalım. Cağ kebabı için çok malzeme gerekmiyor. Et kullanacağız. Kuzu etimiz var. 2 tane soğan kullanacağız terbiyesi için. Tuz ve karabiber kullanacağız. Tabii kuzunun neresi derseniz ben kuzunun kol ve but kısımlarını kullanacağım. Bu gördüğünüz kuzunun kol kısmı, kemiksiz kuzu kol. Tabii bunun sinirsiz kısımlarını kullanacağız. Temizleyeceğiz, ayıtlayacağız. Tabii bunun hepsini yapmayacağız. 10 kilo yakın bir cağ kebabı yapmış oluruz. Hepsini kullanmayacağız. Bu gördüğünüz de but kısmı. Bunlarla güzel bir cağ kebabı yapacağız. Sıra geldi etlerimizi temizlemeye. Bunlar incik kısmı olduğu için bunları kullanmayacağız. Bunlar çok sinirli taraflar. Genelde bunları tencere yemeklerine kullanıyoruz. Şöyle sinirsiz kısımlarını alacağız. Bu kısımların hepsi sinirsiz zaten. Kol kısmından alabildiğimiz kadar sinirsiz etleri seçtik. Tabii bunları en son aşamada tartacağız. Bakalım ne kadar gelecek. Şu an bunlar kol kısmından. Sıra geldi but kısmına. Tabii olsaydı biraz da kaburga kısmı da çok güzel olurdu. Çok yağsız olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi küşleme bu şekilde but kısmının üzerine geliyor. Şöyle şu kısımları da alıyoruz. Burası zaten sırt kısmı. Burayı da kullanabiliriz. Çok lezzetli olur. But kısmının kapak kısmı dediğimiz parçasını da aldık. Burası bizim için yeterli olacak. Sıra geldi etlerimizi döner gibi açmaya. Döner gibi çok ince açmayacağız. Biraz kalın olacak. Şu şekilde etlerimizi açacağız. Hatta bunu şöyle direkt ortadan ikiye böleceğim. Çok ince olmasın. Çok kalın da olmasın. Evet, bu şekilde etlerimizin hepsini açacağız. Bütün etlerimizi bu şekilde açtık. Sosunu yapabiliriz. 2 tane soğanımızı bu şekilde biraz iri yemeklik doğrayacağız. Soğanları da doğradık. Sıra geldi etimizi soslamaya. Tezgahımızı tertemiz sildik. Etlerimizi tezgahın üzerine alıyoruz. Burada tuz, karabiber ve soğanı etlere yedireceğiz. Şu an 2 gün nasıl geçecek diye onu düşünüyorum. Bu etler dolapta beklerken ben nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ama gerçekten de cağ kebabı çok lezzetli oluyor. Çok sevdiğim bir et tarzıdır. Bütün etleri tezgaha aldım. Tuzunu çekeceğim. Tuzun çok az olmaması gerekiyor. Sıra geldi karabibere. Soslanırken, marine edilirken ete tuz atılmaz diye bazı yorumlar geliyor. Ete tuz atılır. Eti yediren tuzdur. Tuzun ete nüfuz etmesi gerekiyor. Tuz eti sertleştirmez. Bilakis tuz eti yumuşatır. Bunu da söylemek istedim. Bazı yanlış bilinen doğrular var. Ama biz bu doğruları bu şekilde kabul etmek istemiyoruz. Çünkü yıllardır bu şekilde öğrendik. Bu şekilde test ettik. Bu şekilde denedik. Biraz karabiberin bulunması gerekiyor. Tuz ve karabiberi attık. Sıra geldi soğana. Mantık et dönerdeki mantık gibi. Sadece süt yok. Tabi isteğe bağlı süt de koyabiliriz. Genelde süt koyanlar da çok ama ben süt koymayacağım. Bu şekilde tuz, soğan, karabiber yeterli. Zaten bunu yıllar önce bulan amcamız da süt koymamış içine. O yüzden ben de koymayacağım. Etimizi güzelce bu şekilde soğanı, tuzu, karabiberi yedireceğiz. Evet, güzelce karıştırdık. Şu an etimiz hazır. Saklama kabını alacağım. Tabi saklama kabını almadan önce kilosunu merak ettiğim için bir tartalım. Kaç kilo gelecek? Tabi içindeki soğanı düşeriz sonradan. Evet, 4 kilo 80 gram geldi. Toplamda 4 kilo etimiz var. Saklama kabına yerleştirelim. Tabi 2 gün beklemek istemiyorsanız 1 günde bekleyebilirsiniz. Etimizin biraz daha yumuşak olması için 2 gün bekleteceğim. Bekletme süresi size kalmış. 1 günde bekletebilirsiniz. Kapağını kapattım. Dolaba gönderiyoruz. Ortalama 1,5-2 gün dolapta bekletip ardından gelip cağ kebabımızı hazırlayacağız. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Cağ kebabımızı hazırlayacağız. Etlerimiz toplamda 1,5 gün dinlendi. Yani 36 saat
kadar dinlendirdik. Şu an cağ kebabımızı yapmaya başlayabiliriz. Etlerimiz burada. Soğandan dolayı hafiften etlerimiz böyle kokusu biraz daha farklı olacak. Buyurun cağ kebabımızı yapmaya başlayalım. Ateşimiz de bu arada yanıyor. Cağ kebabımızı hemen saplayacağız. Mangalla buluşturacağız. Tabi cağ kebabını nasıl yapacaksın derseniz burada döner ocağının şişi var. Daha önceki videomuzda kullandığımız döner ocağımızın şişini kullanacağız. Bu şişi saplayıp mangalda pişireceğiz. Daha önce kokoreç yapmıştık. Kokoreç yaptığımız 2 tane aparat vardı. Onu da yeni aldığımız mangala monte ettik. Onda güzel bir cağ kebabı pişireceğiz. Cağ kebabımızı saplamaya başlayabiliriz. Evet, başlıyoruz. Cağ kebabını şişe saplamaya. Tabi cağ kebabı dönerden biraz daha zor. Yatık olduğu için döner biraz daha kolay cağ kebabına göre. Bu şekilde saplıyoruz. Etin sadece kendi yağlarını kullanacağım. Ekstradan kuyruk yağı kullanmıyorum. Tabi bana küçük kızım yardım ediyor. Bu bir ekip işi. Aynı döner mantığıyla cağ kebabını yapıyoruz. Cağ kebabından sonra geldik. Son etimize takıyoruz. Hızlı bir şekilde mangala gideceğiz. Yavaş yavaş hava kararacak yoksa. Evet. Üzerine bayağı bastıracağız. Efendim ateşimiz hazır. Cağ kebabımızı mangala atıyoruz. Evet. Cağ kebabımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Bu şekilde çevire çevire pişireceğiz. Pişen yerlerini yavaş yavaş keseceğiz. Sadece tek eksiğimiz var. O da cağ şişimiz yok. Normal şişle yapacağız. Cağ şişi çok pahalı olduğu için almak istemedim. Her teki 10 TL'ydi. 8 veya 10 tane almam gerekiyordu. Normalde bizim buradaki kullandığımız kebap şişlerinin tanesi en büyükleri 2,5 ile 3,5 TL arasında. Bizim yaptığımız o şişlerden 4 tane cağ kebabı şiş çıkar. O yüzden pahalı olduğu için almak istemedim. Orijinaline yakın olsun istedim ama almadım. Bu şekilde itinayla yavaş yavaş çevireceğiz. Tabi dökülen yağlar da direkt oraya dökülecek. Böyle bir sistem yapabildim sadece. Olsun, bence idare eder. Yavaş yavaş burada cağ kebabımızı pişireceğiz. Cağ kebabımızı pişirmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş pişiyor. Birazdan bu pişen kısımları kesmeye başlayacağız. Arka tarafa biraz daha kömür ilavesi yaptım. Çünkü biraz kömür fazla lazım olacak. Böyle yavaş yavaş çeviriyoruz. Cağ kebabımızın pişen yerlerini keseceğiz. Ben bu şekilde normal ciğer şişlerimi kullanacağım. Dediğim gibi cağ kebabı şişi yaptırmak veya satın almak istemedim. Evet, şişimizi şuradan saplıyoruz. Şöyle sona doğru aldık. Altından kesiyoruz. İlk etimizi kestik ama müsaadenizle ben bunun tadına bakmak istiyorum. Hem de şöyle biraz yağlı kısmı. Bakalım nasıl olmuş. Çok merak ettim çünkü. Şişimizi böyle geçirdik. Bu şekilde pişen yerleri kesiyoruz. Cağ kebabı başlı başına zevk işi. Bunu ormanlık bir yerde olacaksınız. Güzel bir çebiş eti, yani oğlak eti olacak. Onunla yapacaksınız. Tadına doyum olmaz. Evet, şu anda ilk şişimiz hazır. Gördüğünüz gibi üst tarafı biraz daha pişiyor. Alt tarafı biraz kırmızı kaldığı için bunu da mangalda hafiften pişirebiliriz. Köz olan yere koyup şöyle hafiften altını pişirebiliriz. Bu şekilde hazırlayıp servis yapacağız. Hem bunları servis yapıp tadına bakacağız. Evet, şu an 4 şiş cağ kebabını hazırladım. Bunun bir tadına bakalım. Evet, sıra geldi cağ kebabımızın tadına bakmaya. Müsaadenizle. Bismillah. Şöyle bir parça da ekmekle yiyeceğim. Efendim müsaadenizle. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tabii cağ kebabının başında bekleyip sıcak sıcak yemek daha bir zevkli. Etimiz çok güzel olmuş. Ben zaten kuzu etini çok severim. Tuzu, karabiberi gayet yerinde olmuş. Çok da lezzetli. Çok aşırı bir sertliği yok. Ne çok yumuşak ne çok sert. Orta kıvamlı olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Sizler istediniz. Ben de yaptım.
İnşallah beğenirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.